Arkadaşlar bugün Dublin Kalesi'ni gezeceğiz. Ve Dublin Kalesi hakkında sizlere bilgi vereceğim. Dublin Kalesi Vikinglerden önceye uzanan dönemlerden bu yana 1000 yılı aşkın süredir bir yerleşim yeri konumunda. 1204 yılında İngiltere Kralı John bu bölgede bir kalenin inşa edilmesi emrini vermiş. Zaman içinde Dublin Kalesi İrlanda'nın en önemli istihkam haline gelmiş ve sonraki 8 yıllık süre boyunca da sömürge yönetiminin makamı askeri ve siyasi iktidarın merkezi ve İrlanda'nın yönetici sınıfları için göz kamaştırıcı bir cemiyet sahnesi işlevini görmüştür. Arkadaşlar bu merdiven ise adını 1831 yılında dağıtılan Kral Naibi Muhafızlar Birliği'nden alan Bethlehex merdiven sahanlığına giden kolonlarla desteklenmiş 19. yüzyıldan kalma heybetli bir merdivendir. İki tarafı büyük kapı aralığının yukarısında İrlanda'nın resmi simgesi olan mavi bir fon üzerinde altın arp görünür. Nachher kriegst du auch so Gemälde in unserem Haus. Die Kaninchen haben. Auch übermenschlich groß von mir. Arkadaşlar burası ise James Colony Salonu. Bu salon İrlanda tarihi açısından Dublin'deki en önemli salonlardan biriymiş. 1916 Paskalya ayaklanmasının askeri komutanlarından olan James Colony'ye ithaf edilmiştir. Britanya kuvvetlerince yakalanmasından önce yararlanmış olan Colony, burada Dublin Kalesi'nde bulunan Kızılaç Askeri Hastanesi'nde tedavi edilmiş, hasta yatağında iken hakkında askeri mahkemede dava açılmış. 1916 tarihli İrlanda bağımsızlık bildirisine imzalayan diğer 6 kişi gibi o da idam cezasına mahkum edilmiştir. 12 Mayıs'ta Kilmainham Hastanesi'ne götürülmüş. Burada yaraları nedeniyle sandalyeye bağlanarak idam mangası tarafından idam edilmiştir. Und hat auch so einen Kopf. Das ist anscheinend sehr Bild. Ein bisschen weird, oder? Dass sie den Nacken Kopf hat, sich freut über den abgeschnittenen Kopf. Belçikalı meşhur Sükutko alçı kaplama ustası olan Cramalion son derece grift ve dekoratif eserleri bu odada görülebilir. Suite'deki son oda da hanımlara özel sabah odasıymış. Granat koleksiyonunda alınan bir dizi parça 1973 yılında 9. Granat Kondu tarafından Dublin Kalesi'ne bağışlanmıştır. Bu arada sergilenmektedir. 4 salonun 4'ü de eski hangara, şimdi sergi alanı ve Dublin bahçesine bakmaktadır. Vikingler döneminde bu bahçe Dublin veya Sian Havuz'un bulunduğu alanmış. Dublin kenti adını buradan almakta zaten.
wirklich ein extremer Vertrauen, extremes Vertrauen in die Menschen. Diese kleine. Die ist 100% nicht umsonst da. Ja, aber das ist doch großes Vertrauen in die Menschheit, oder? Mein Bruder Weil will ausgehen, was Schlüssel wird das ja echt gar nichts. Ne? Selbst wenn ich vor der Linie stehe, habe ich jetzt gemeldet. Das ist ein neuer Rahmen einfach nur. Ja. Das ist William der Vierte. Der hat auch die Industrie. Ich Ich weiß gar nicht, steht weiß das drauf. nicht. İhtişamlı devlet koridoru için College Green'deki eski parlamento binasının salonlarından ilham alınmıştır. Başlangıçta kubbede olan tepe camlarının 1960'lardaki yeniden inşa çalışmalarında çıkarılmıştır. Gün ışığı huzmelerine ardışık kemerler üzerinde sekmesinde imkan vermesi böylece Kral Naibi'nin özel ikametgahına giden yola törensel bir hava katması hedeflenmiştir. Das haben die Präsidenten, oder? Arkadaşlar burası da kabul salonuymuş. 1941'deki yangında büyük oranda tahrip olsa da devlet kabul salonu yangından kurtarılan eşyalar ve fotoğraflar kullanılarak aslına uygun biçimde restore edilmiş. Uzun aynalar, ayaklı bardaklar ve konzol masaların tümü kurtarılmış ve kamu çalışanları ofisi tarafından dikkatli biçimde restore edilmiştir. 18. ve 19. yüzyıllar boyunca Dublin'in sosyal takviminde en önemli yer tutan dönem. Basitçe mevsim olarak adlandırılan 6 haftalık bir dönem idi. Bu dönem abartılı balolar, partiler ve akşam yemeklerinde oluşuyordu. Ve her yıl 17 Mart'ta Aziz Patrick gününde düzenlenen büyük balo ile son bulurdu. Arkadaşlar burası ise portre galerisiymiş. Bu salon başlangıçta salonun boylu boyunca uzanan uzun bir masada servis edilen 16 ile 30 çeşit yemekten oluşan ziyafetlerin verildiği bir akşam yemeği salonu olarak kullanılmış. Duvarları kaplayan özgün ahşap paneller 1740'ların sonundan kalmaktadır. Bu salon günümüzde İrlanda'nın eski kralı naiplerinin portrelerinden oluşan bir koleksiyona ev sahipliği yapmaktadır. Kral Naibi İrlanda'daki kraliyet temsilcisi olarak 1171 ile 1922 yılları arasında simgesel ve töresel açıdan önemli bir role sahip olmuştur. Das andere ist klar. Wie ist eingegangen das?
Weil Schütze tut das ja echt gar nicht. Jetzt bin ich vor der Linie. Wenig Erklärungen über die Bilder. Die sollte irgendwas etwas schreiben, was sie sind. Wir wissen ja nicht. Wir sind nicht Iren. Ihre wissen das auch nicht. Auch nicht. Ich will das abschnitt beim Kopf. Ich weiß nicht, also so ein paar der Bilder kommen mir bekannt vor aus dem Kunstunterricht. Auch so ein paar nicht weg. Bu geçeceğimiz dört oda ise Echt? başlangıçta Kral Naibi ve ziyaretinde bulunan hükümdarların yatak odası olarak kullanılmış. Günümüzde bu odalar Die sind dreidimensional. en büyüğü olan kralın yatak odası dahil gezici sergilere ev sahipliği yapmak üzere sergi alanı olarak kullanılıyor. Die Zeit? Arkadaşlar burası da Aziz Patrik Salonu. Bu salon resmi dairelerdeki muhtemelen en muazzam ve en eski salonlardan biriymiş ve kaledeki en önemli dekoratif iç mekanlardan birini barındırmaktaymış. Önceleri Kral Naibi Sarayı'nın balo salonu olan bu salonun mevcut görünümü 250 yılı aşkın zamana yayılan değişiklikler ve iyileştirmelerin sonucudur. 1790'larda Vincenzo Valdre tarafından tamamlanan ve İrlanda'da en önemli resimli tavana ev sahipliği yapmaktadır. Duvarlarda Aziz Patrik'in şövalye tarikatını yansıtan bayraklarını görebilirsiniz. Lord Teğmen veya hükümdarın yönettiği bu tarikat İngiltere'deki Garlar barikatının İrlanda'daki eşdeğeriydi. Bu tarikatın nişaneleri veya kılık kıyafetleri kısa sürede İrlanda kraliyet mücevherleri olarak ün salmıştır. Arkadaşlar ilk Dublin Kalesi gezimizin ilk kısmını bitirdik. Şimdi arka kısmında geçmişten günümüze kadar olan değişik dinlerin sergilendiği, kitapların sergilendiği bir sergi alanı varmış. Beraber de oraya gideceğiz. Şu arkadan dolanmamızı istediler. Also ich gesagt, das ist schon noch weg. Ja. Was gibt da in rechts? Wir sollen unter den Bogen durchgehen, dann rechts, da wäre der Garten und eine Kunstausstellung. Oh, okay. Hier drin waren wir nichts. Hier ist eine Kirche. Ist eine Kirche? Ja. Ah, okay.
Und dann kann man reingehen. Ja.